Bu sebepten dolayı da How are you? Good, thank you. Yeah. Türk lirası alıyor. Hi. Burada bunlar alışkın zaten böyle bu tarz pazarlıklara. Evet bak Kuta'da bu acayip yaygınlaştı. Görmeye değer. Gündüz, thank you. Gündüz hiçbir şekilde. Şu anda tam merkez. Kuta Legia'nın tam merkezindeyiz burası. Alın bu çılgınlar yola çıktı. İkiye çarpıyorsunuz. Gördüğünüz fiyatlar ikiye çarpıyorsunuz. 140 TL. Bir macera yaşamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Sağda solda tabii ki gece 2-3'e kadar diskolar burada çok sesli müzikler yapıyor. Diyorlar ya bunlara inanmayın. Bakın adam orada oturuyor. Hatta gerekirse yarım saat, 20 dakika veya 1 saat. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben de. Saygılar. Biraz ya beni sıkmıyor ama bazıları sıkılabilir. Bali Adası'ndan hepinize selamlar. Bugün Kuta'yı geziyoruz. Bol bol Kuta'yı göstereceğim sizlere. Motoru bıraktım, park ettim. Şimdi Kuta'yı gezmeye başlayalım. Hem size güncel bilgileri veririm hem de fiyatlar konusunda da yine bilgiler olacak. Hemen videonun başında size şunu söyleyeyim. Ben ilk defa bu kadar yağmur, ya bak bu yıl 6. yıl mı olacak Bali'de? İlk defa bu kadar yağmur yağdığını gördüm. Buradaki lokal insanlar da bunu söylüyor. Siz de etrafı izleyin. Ben de size bilgilerle devam edeyim. Şurayı bir geçelim. Buradaki lokal insanlar da aynı şeyi söylüyor. İlk defa bu kadar çok yağmur gördük diye. Bakın Bali'ye yerleştiğim 6 yıl olacak. İlk defa bu kadar gördüm gerçekten. Bu yıl yağmur döneminde gelenler biraz şanssız. Ama tuhaf bir şey de var. Dolu arkadaş. Dolu dolu. Yani yıl başında var ya buralar doluydu, tıka basa, hala öyle. Çok turist var. Şimdi Avrupa'da tabii eksi dereceler. Şu anda çok soğuk. O yüzden insanlar geliyor. Yani yağmur burada pek fark etmiyor açıkçası. Burada tabii ki Kuta bölgesi gece hayatının çok yoğun olduğu bir bölge. Onu söyleyeyim size. Bu sebepten dolayı da hi, hello, hi. Burada yine masaj yapıyorlar. Arkamda görüyorsunuzdur. Az önce geçtiğimiz yerler. Ya şöyle bir şey açıldı. Bunu göstereyim size ya. Bakın böyle bir şey açıldı. Çok çeşit yok. Böyle aynı tarzda gömlekler satıyorlar. Çok güzel kumaşı var. Rahat. Fiyat da 300 diyor. Yani 600 TL. Bunlar bayağı bir şube açtı. Hi. How are you? Good. Thank you. Yeah. Thank you. Bakın böyle güzel. Yani ne yapıyor 300? 10 dolar, 20 dolar yaklaşık yapıyor. This 100% viscose material. Hı hı. It's very soft. Fiskos materyal. Yeah. 100% viscose. Oh, yeah, Ya. Bakın şöyle viskostan yapılıyormuş. Ben bilmiyorum bunu. İpek galiba demek değil mi? Galiba ipek demek. It's very nice. Can I look? Şöyle kısaca göstereyim size. we have new collection over there. Hı hı. Ben de aldım daha önce. Rahat, güzel. Tam Bali'ye, zaten Bali sıcak olduğu için buralarda For gidiyor. ladies also over there. Oh, it is nice. Burada da yine It's güzel 100% cotton material, sir. Hı hı. Yeah, we have new collection for t-shirt this one. Thank you. Yeah, for ladies. Burası da kadınlar bölümü. Kadınlar için de çok güzel kıyafetler var. Güzel değil mi? Thank you very much. Nasıl güler yüzler. Görüyorsunuz değil mi? Ya bye bye, thank you. Burayı not alın. Burası Kuta Legian bölgesi. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Tekrardan söyleyeyim. Tabii herkes her videoyu izleyemiyor, denk gelmiyor. Kuta bölgesinde maalesef biraz imajını kaybetti. Burası çok popüler bir sokak. Kuta Legian olarak geçiyor, bilginiz olsun. Şimdi Legian, benim ilk geldiğim dönemlerde burası bütün barlar doluydu. Bütün restoranlar doluyordu. Ama son dönemde bu pandemiden sonra
maalesef biraz imajını kaybetti. O da kapkaç olayları var. Ben bunu açık açık söylerim. Uyarmak zorundayım. Beni izleyen insanlar bilmesi gerekiyor. Burada da tropikal meyveler var. Bunların tadı hiç güzel olmuyor. Bak mandalina, portakal, onu ben söyleyeyim, elma. Çünkü bunlar hep ithal geliyor. Pek iyi değil. Ama buraya ait olan tropikal meyveleri tavsiye ederim denemenizi. Çok güzel. Muzlar çok uygun zaten. Evet, nerede kalmıştık? Legian bölgesi, Kuta Legian bölgesinde bu bar çıkışı maalesef böyle kapkaç olaylar oluyor. Ama şunu özellikle eklemek isterim. Bakın burada kimse, kapkaç bile olsa kimse zarar vermez. Bak asla. Ama telefonu alıp kaçar, işte veya çantanı bir türlü alıp kaçar gibi şeyler. Herkesin, turistlerin işi oluyor. Mecburen navigasyona bakıyor veya herhangi bir bilgiye bakıyor, bir şeye bakıyor derken o an orada motorla yandan geçiyorlar, alıyorlar. Buna çok dikkatli olun. Bu sebepten dolayı Legian Kuta bölgesi imajını kaybetti. Seminyak zaten Kuta'ya çok yakın bir bölge. Onu da söyleyeyim size, uzak değil. O yüzden herkes oralara gidiyor. Buralar biraz kendini bitirdi diyebilirim. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Eğer yatırım düşünüyorsanız, bir şey düşünüyorsanız bu bölgeden uzak durun. Şu Kuta Legian bölgesine uzak durun. Gelirseniz belki bir gün gelip takılır görebilirsiniz. Eğlenceli bir sokak, masajından tut efendim her şey var. Disko barlar da var ama dediğim gibi biraz dikkat istiyor. Akşamları ama gündüze hiçbir sıkıntı yok. Burada hiç kimseye karışmaz, şey yapmaz. Ama gece biraz da tabii alkol oluyor. İster istemez insanlar çıkıyor barlardan. Böyle şeyler çok oldu. Pasaportu giden oldu, çantası, kredi kartları gidiyor. Efendime söyleyeyim telefon gidiyor. Ya büyük sıkıntı. Bugün telefon dediğimiz bütün banka bilgilerimiz içinde. Her şey içinde. Yani bir çantan gitse, ya şu çanta gitse mahvoldum ben. İçinde kartlar var, efendim bilgiler var, ne bileyim bir sürü şeyler var. Gördüğünüz üzere yine hava kapalı. Belki bir saat sonra yine yağmur olur. Şu an böyle geçiyor. Ama abartmıyorum, bakın gerçekten yılbaşında buralar tıka basa doluydu. Otel bulamıyordu. Bak misafirlere ben otel öneriyorum. Nereyi öneriyorsam dolu oluyordu. Yani inanılmaz bir yoğunluk vardı. Hala devam ediyor. Daha önce bahsetmiştim. Buranın turizmi deniz turizmi değil. Ben Antalya'da 10 yıl yaşadım. Çalıştım turizmde. Oranın turizmi deniz turizmi. Adam geliyor, güneşleniyor, denizine giriyor. Orası öyle bir yer. Ama burası öyle değil. Daha çok tapınakları gezmek için. Efendime söyleyeyim, işte buradaki farklı yoga olsun, işte Ubud'da o doğa harika yerleri görmek. Bu tarzda bir turizm olduğu için burayı etkilemiyor. Onu söyleyebilirim. Bakın burada size kurları gösteriyorum şu anda. Dolar 15.675. Euro bozarsanız da, euro niye koymamışlar? Şurada 16.100. Tekrardan uyarı yapayım. Bakın böyle içeride kamera olan yerlerden bozduracaksınız parayı. Eğer kamera yoksa böyle seyyar gibi yerler var. Oralardan lütfen bozdurmayın. Çünkü tırnakçılık olayları maalesef oluyor. Bakın şöyle göstereyim size de. Hello. You take here Turkish lira? Ya Turkish lira. Bir soralım bakalım. Alıyor mu Türk lirası? Ama siz yine de uğraşmayın. Alıyorsa bile kesinlikle dolar yapın gelin. Çünkü bir yer alıyorsa 10 yer almaz. Yani ben öylesine sordum şimdi. Bakın burada da gördüğünüz gibi hem kamera var, güvenli. Böyle yerlerden hiç sıkıntısız zaten her türlü bozabilirsiniz. Lira. Yeah. How much? But you take? You, no problem? Oh, okay. Okay, thank you. This I want to ask. Yeah. Alıyorum dedi. Türk lirası alıyor. Hi. Karşıda yine böyle kafe barlar var. Burada gece 2-3'e kadar bu kafe barlar açık. Eğlence bol ama Ubud bölgesinde mesela akşam saat 9 dediğin zaman bütün restoranlar, küçük barlar, zaten disco yok orada, kapanıyor. Bilginiz olsun. Ama burası öyle değil. Kuta, Legian, Canggu, Seminyak, buralar gece 2-3'e kadar çok canlıdır yani. Tabii alışveriş burada her yerde pazarlık yaparak
buradan alışveriş yapabilirsiniz. Pazarlık şart. Burada bunlar alışkın zaten böyle bu tarz pazarlıklara. Tabii elimde kamera olunca biraz böyle yerlerden geçince bunlar masaj yapıyor bu kızlar. Zaten biliyorsunuzdur. Burada yerleri var şu köşelerde. Oralarda masaj yapıyorlar. Ben burada herhangi bir masajla ilgili, güvenle ilgili bir sıkıntı duymadım. Yani güvenlik açısından bir sıkıntı görmedim, duymadım. Bir problem olmuyor. İnsanlar gidince de hiçbir sıkıntı ben duymadım, açık konuşayım. Ha, burada resmi güzel yerler de var. 5-10 dolar fazla verirsiniz ama gayet güzel masaj yapıyorlar. Bir başka merak edilen konu o da şirket açılımıyla ilgili. Şu anda bir değişiklik yok ama bekleniyor, bilginiz olsun. Fiyatlar da aynı. Bu otelde bir kere kaldım ben, tam merkezi bir yerde. Size de göstereyim. Fena değildi ama fiyat biraz yüksekti, öyle hatırlıyorum. 30 dolar mı 40 dolar mı, yani yüksek bir miktardı. Tabii şunu da söyleyeyim, yılbaşında geleceklere, yılbaşında burası fiyatlar 2 kat oldu. Oteller olsun, restoranlar, işte ne bileyim her yerde çok bir anda tabii müşteri olunca fiyatlar 2 katına bir anda arttı. Yani bir hareket edemedik. Zaten yağmurdan ben Singaraca'da buraya gelmek istiyordum zaten. Yine videolar, güncel videolar çekmek için. Ama öyle bir durum vardı ki sürekli yağmur. İşte ocağa girdik, biraz rahatladı. Şu kablolara baksanıza. Bu Tayland'da da böyle. Kamboçya'da da böyle. Gittiğim Asya, bak Kore'ye gittim ya ben. Kore'de de böyle. Sadece Kore'nin şey zannediyorsunuz değil mi? Çok gelişmiş şey. Hayır, hiç değil. Bir tane sokağı var mesela, çok güzel. O sokaktan çıktığın an aynen Bali gibi. Bakın böyle güzel mağazalar da açıldı burada. Onu da söyleyeyim yani. Alışveriş, kıyafet olsun, çanta olsun. Bakın böyle içeride şık çantalar, her şey var. Sıfır motor teslimata götürüyor. Thank you bro. Evet bak, Kuta'da bu acayip yaygınlaştı. Şu araçlar çıktı. Burada bar tarzında, şimdi burada içkilerini içiyorlar. Kuta turu yapıyor veya Seminyak gezip geliyorlar. Buradan 2 noktada gördüm. Bunlar tekti. Şimdi başka bir yerde daha açılmış. Başka bir yer. Başka bir marka. Baksanıza şu araçlar işte. Bayağı sesli müzik veriyor. İçeride bütün alkoller var. Burada içe içe geziyorlar. Hem de tur yapmış oluyorlar. Evet, en merkezi yerler burası ve biraz ilerisi. Eğer burayı bulmak istiyorsanız Legian yazacaksınız. Kuta Legian yazdığınız zaman direkt burası çıkar zaten. Bilginiz olsun. Görmeye değer. Gündüz, thank you. Gündüz hiçbir şekilde problem yok. Sadece gece bar çıkışı, o ön taraflarda bekleyen kişilere biraz dikkat edin bu. Yani korkutmak da istemiyorum ama bunları söylemediğimiz zaman da nereden haberiniz olacak? Yani hep iyi şeyleri göstermek, anlatmak kolay da yani olumsuz şeyleri de aktaracağız ki insanlar önlem alacak. Ben bunu zaten söyledim, daha önce söyledim. Yani videolarımda söyledim ama denk gelmediyseniz hani bir daha söyleyeyim ki aktarayım, bilin diye. Bu tarzda motorlar burada kiralık 7 dolar, 8 dolar, 6 dolar o civarlar. Fazla pahalı değil. Şunlar biraz pahalı oluyor, şu MX'ler. Onlar galiba 15 dolar, 20 dolara falan veriyorlar diye biliyorum. Tabii modeline göre değişiyor. Bunlar biraz daha pahalı. Burası dövme yaptırmak isteyenler için cennet. Her 2-3. dükkandan bir tanesi dövmeci. Özellikle bu Legian bölgesinde.
İnanılmaz çok dövmeci var. Fiyatlar da uygun. Yaptırmak isterseniz pazarlık yapar. Burada yaptırabilirsiniz. Şurayı göstereyim size. Şu anda tam merkez. Kuta Legia'nın tam merkezindeyiz burası. Bu da maalesef yaklaşık bilmiyorum hatırlamıyorum 15-20 yıl önce olan bir burada saldırıda hayatını kaybeden insanların isimleri yazıyor. Ve en çok Avustralya'dan, Kanada var, Afrika var, Japonya, Endonezyalı yerliler de maalesef hayatını kaybetmiş. Bu bölgede oldu. Belki duymuşsunuzdur. 15-20 yıl oluyor galiba. Bayağı olmuş. Burası çok popüler bir diskoydu. Sonra değişti bunun konsepti. Şimdi de açtılar. Bir ara kapalıydı. Alın bu çılgınlar yola çıktı. Güzel ama eğlenceli. Şöyle fiyatlara baktığımız zaman 2'ye çarpıyorsunuz. Gördüğünüz fiyatlar 2'ye çarpıyorsunuz. 140 TL, 120 TL. Tabii bu bölge tam merkezi, turizmin merkezi yerle buralar pahalı oluyor. Ona rağmen fiyatlar böyle. Böyle şöyle göstereyim siz de bakın. Fiyatlar böyle. Thank you. Şöyle ara yollar var. Burayı göstereyim size. Şimdi bu ara yollardan girdiğiniz zaman bir şey yokmuş gibi değil mi? Bir giriyorsun ya içeride alışverişinde masaj, yine barlar olsun, her şey var. Yani buradaki ara sokaklar da çok canlı oluyor. Eğer gelirseniz buraya bir macera yaşamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Hemen şuradan biniyorsunuz. Sizi yukarıya fırlatıyor rampa. Böyle işte. Cesareti varsa buradan yapabilir. Fiyatları da 100 diyor. 2 kişi 800 diyor. Ticket and merchant. 2 kişi 800 yani 1600 TL. Ucuz değil ha. Bu eskiden ucuzdu. 1600 TL olmuş. Hani kişi başı 800 TL. Otel bakarsanız bu Kuta Beach tarafından bakın. Seminyak Beach tarafından bakın. Oralar çok güzel oluyor, sakin oluyor. Buradaki oteller yola çok yakın olduğu için ses problemi olabilir. Sağda solda tabii ki gece 2-3'e kadar diskolar burada çok sesli müzikler yapıyor. Yani rahatsız olabilirsiniz. Özellikle aileyle geliyorsanız, çocuk varsa kesinlikle buradan değil de daha böyle iç taraflardan ve beach taraflarında, sahil tarafından otel bakmanız daha iyi olur. Evet, Bali bir surf cenneti. Ona göre de böyle mağazalar da var. Sadece onlara özel. Bikiniler, şortlar, işte aynı zamanda surf tahtaları satılıyor. Bu şekilde dükkanlar da var. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde yerler sadece sörfçülere özel eşyalar satıyorlar. Burada inanılmaz popüler. Burada zaten masaj hiç aramanıza gerek yok. Her yerde karşınıza çıkıyor. İstediğiniz yerde masajınızı yaptırırsınız. Burası kosmetik, hediyelik eşya. Özellikle restoran konusunda bayağı ilerledi Bali, bayağı ilerledi. Burada mesela bir tane İtalyan restoranı açıldı. Adam kendisi İtalyan ve orada çalışıyor. Daha önce birçok kez ben söyledim, bakın burada çalışabiliyorsunuz. Working Kitas diye bir şey var. Ha, masrafları var. Yıllık 1300-1400 dolar ödeme yapıyorsunuz devlete ama çalışabiliyorsunuz. O İtalyan da çalışıyor. İşte bu tarz yerde mesela Türk restoranı var. Orada da çalışan var. Türk çalışan var ama
Working Kitas olacak. Working Kitas olmadığı zaman senin deport edilmen sadece an meselesi olur. Yani bu ay mı, önümüzdeki ay mı, 3 ay sonra mı? Sadece soru işareti bu. Ama deport olursun. Çünkü insanlar burada kaçak çalışmaya kesinlikle göz yummuyor. Onu da söyleyeyim. Böyle bir şey aklınızda varsa Working Kitas diye bir şey var. Bunu çıkardıktan sonra çok rahatlıkla burada çalışabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Bunu devlet size veriyor. Yani devlet size bu izni verdikten sonra size hiç kimse bir şey karışamaz. Burada parfümler var ama bunlar orijinal değil. Hello. Oo. Burada hala şey satıyor. Bu havai fişekler yasak değil, satışı oluyor. Hani sadece yılbaşında değil, yılbaşından sonra da veya önce de satıyorlar. Hi. Thank you. Thank you. Şunlara baksanıza. Çok güzel tablolar, şeyler var ya. Tablo değil ya, bu şey yapmış. Böyle katlanabilir. Hem bak bunlar güzel. O tablolar var mesela, kimse almıyor. Niye ya, adam bunu nasıl bavula koyacak? Ama bunu böyle yuvarlar, çantasına koyabilir. Bak bunu iyi fikir etmişler ha. Çünkü kimse almayınca artık bir şey düşünmüşler yani. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Kendimi fazla göstermeden size şu anda Kuta bölgesi, Legian bölgesi nasıl canlı canlı gösteriyorum. Videoyu fazla zaten kesmeyeceğim. Siz de burada şu anda son durumu bu şekilde birlikte görün diye. Ben bu tarz videoları çok seviyorum. Böyle uzun video ve fazla kesmeden de sizlere buraları aktarmak. Şu anda benimle birlikte sanki yanımda geziyormuşsunuz gibi bir hissiyat vermeye çalışıyorum bu tarz videolarda. Bunlar da tabii sahte ama şeylerde bir sürü şeyler var, satına hediyelik eşyalar var burada da. Güzel duruyor ama. Thank you. Şunlar çok satılıyor biliyor musunuz? Bak bunlar el yapımı, kendileri yapıyor. Fabrikasyon değil ve inanılmaz satılıyor. Farklı farklı bakın. Güzel çantalar var. Tabii Bali'yi yansıtan bu tarzda tapınaklar bu bölgede artık çok az kalmış. Her taraf gördüğünüz üzere daha çok dükkan oldu. Ama diğer yerlerde yoğun bir şekilde görebilirsiniz. Tapınaklar, bunların kültürünü yansıtan yapılar olsun. Gerçekten Bali'de olduğunuzu hissettiren bölgeler var. O da bu bölgeden, Denpasar bölgesinden çıktığınız zaman iç taraflara girdiğiniz anda zaten orayı, gerçek Bali'yi görüyorsunuz. Burası eğlence yeri. Tamamen eğlencenin döndüğü, gece hayatının döndüğü, masajların döndüğü yerler buralar. Bakın burada yine yerel halk böyle kıyafetlerini giymişler. Eğer burada dua yaptıkları zaman hem güvenliği sağlıyorlar hem de yolu düzenliyorlar. Bu şekilde Bali'de nerede olursanız olun böyle görebilirsiniz. Bakın burada tapınak var. Yolun tam ortasında. Ama burada dualarını yaparlar. Hatta gerekirse yarım saat, 20 dakika veya 1 saat yolu kapatırlar bile. Ya bunlar için ibadet en önemlisi. Çok önemli. Turistlerden daha önde geliyor yani o derece. Güzel bir şey. Kendi kültürlerini bu şekilde korudukları ve devam ettirmeleri güzel. Bakın burada da duaları bitirmişler. Böyle tapınaklar çok var. Burada düğün var galiba ya. Hello, good.
Bakın burası Hindistan mutfağı, restoran. İçeride mesela adam, Hintli adam oturuyor bekliyor. Yani burada aman içeride duramaz, şirket açan kişi yok ne bileyim ne yapamaz diyorlar ya, bunlara inanmayın. Bakın adam orada oturuyor. Dediğim üzere Working Kitas'la bu işi halledebiliyorsunuz. Şimdi sahil tarafına gidiyoruz. Biraz da orayı gezelim. Oraları da göstermiş olalım. Trafik hep böyle. Trafik zaten artık yani burada büyük bir sorun. Trafik özellikle şu Kuta, Seminyak, şu Denpasar bölgesinde inanılmaz problem oldu. Çok gelen oldu, buraya yerleşen oldu. Turist de çok geliyor. Yerli de burada herkes araba almaya başladı. Eskiden bu kadar araba yoktu. Ben ilk 5 yıl önce geldiğimde trafik böyle değildi. Sadece belli birkaç dönemde bir ay falan böyle yoğun oluyordu. Ama şimdi öyle değil arkadaş. Ne zaman gelsen buraya merkeze hep böyle yoğun. Burada ATM var. Biz de paramızı çekelim. Bakın burada Türk kartımla çekeceğim. Vakıfbank. Şuradan deneyelim. İlk önce İngilizceyi seçiyorum. PIN numarasını giriyoruz. Bakın sonra mesela şu çok önemli. Şimdi burada checking'e yaptığın zaman veya şu kredi karta yaptığın zaman vermiyor. Saving yapacaksınız. Bunu yaptığınız zaman parayı veriyor. Kaç para yapıyor bu? Yaklaşık 1250 2500 TL şu. Hep 50'lik verdi. Şöyle. Hi bro. Ve meşhur Kuta kapısı burası. Kuta Beach. Ama Seminyak Beach daha güzel. Bak açık açık söylüyorum. Seminyak Beach çok daha güzel. Buralarda ama Denpasar bölgesinde nereye giderseniz gidin. Bakın Uluwatu, Seminyak, Canggu olsun, Kuta olsun hep dalgalı. Yukarı taraflar benim yaşadığım Singaraja tarafı orası böyle dalgalı değil. Yani yüzülebiliyor. Ama burada çok nadiren yüzebilirsiniz öyle söyleyeyim. Az önce dediğim gibi eğer otele bakarsanız bu bölgeden değil de iç taraftan bu beach tarafından yani bu sahil tarafından otel bakarsanız çok daha güzel. Şansımıza gün batımı bile var. Geldiğinizde taze taze kokonatlar içebilirsiniz. Bira falan da var soğuk. Bunları kiralayabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada hocalar da var. Eğer daha önce hiç surf yapmadıysanız size öğretiyorlar. Galiba 200 TL diye hatırlıyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum ama surf yapanlar var bakın şöyle. Bu sahil tarafında da yürüyüş yolu arkaya kadar devam ediyor.
Sağdan yoldan da yürüyebilirsiniz. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Kim mi geldiniz? Bilmiyorum. Seni dediğim bir haftadır buradayım. Teşekkürler. Çok memnun oldum. oldum ben de. Saygılar. Bir şey olursa internetten yazarım. Tamam, sağ olun. Böyle tanıyanlar çıkıyor. Evet, Kuta Beach'i. Hello bro. Hey Habibi, you want to try surfing? Turkish Ha, me, not Türkiye. Habibi. Bizi Arap zannediyorlar ya. Bu beni acayip uyuz ediyor. Arkadaşım ne alaka ya? Thank you bro. Welcome to Bali bro. How are you? Very good. Good. Evet, şöyle biz de oturduk. Burada bir şeyler içelim. It's video. O da beni çek. 300 yeah? You bought it, this one yeah? Ya, $300. ya. Good. Nice. Thank you. Surfnya mang. Böyle bir yere oturduğunuz zaman illa satış değil. Böyle şey yaparlar. Yaklaşırlar, konuşurlar, sohbeti seviyorlar. Yani çok sosyal insanlar. Herkes burada satış yapmaya çalışıyor. Mesela bu satışla alakası yok bu adamın. Kameramı soruyor, markasını soruyor, fiyatını soruyor, bilgi alıyor. Öyle konuşuyor, sohbet ediyor. Durumlar böyle. Cakep itu. Iya. Baru. Masih SMA atau kuliah. Aku lihat TikTok ya, dari Kalimantan, semuanya penontonnya orang Kalimantan semua ya. Orang Banjar. Dari mana Jakarta? Jakarta di mana? Oh, Jakarta Barat. TikTok. Böyle oturduğunuz zaman biraz ya beni sıkmıyor ama bazıları sıkılabilir. Satıcılar geliyor, işte şunu satmak istiyor veya şunu ister misin diyor. Ama buna teşekkür ettiğin zaman, hayır dediğin zaman gidiyorlar. Yani beni rahatsız eden bir konu bu değil. Ama bazıları gelince ya işte çok rahatsız ediyorlar, çok şey yapıyorlar. Ya satış yapmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar da yani biraz anlayış göstermek gerekiyor. O zaman bu güzel manzara eşliğinde bu videonun da sonuna geldik diyelim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Bazen unutuluyor. Lütfen beğeni ve yorumlarla videoya destek çıkalım. Daha fazla kişilere önerilsin. Daha çok motivasyon olduğumuz zaman daha çok video yapma isteğimiz tabii ki oluyor. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Onu derler biz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.